Merhaba arkadaşlar, Rottweiler Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün Rottweiler Türkiye çiftliği sahibi Murat Kumpaz ile röportaj yapacağız. Siz değerli izleyicilerimizin aklında olan sorular, Rottweiler beslerken nelere dikkat etmeliyiz, bunları ele alacağız. İlk defa köpek beslemek isteyen insanlar için Rottweiler ırkını öneriyor musunuz? Bu işin ilk beslemesi ya da son beslemesi diye bir şey yok. Köpek beslemeye hevesli insan önce kendine eğitmesi gerekiyor. Rottweiler ırkı 16 yıl standartlara göre yaşayan bir ırktır. Diğer köpekler de hemen hemen bu kadar yıllar, 10, 12, 13, 16 gibi. Şimdi bir köpek alıp yani aşık olduğun ırk değil de daha pasif ırkta, yani daha pasif karakterde bir ırk alıp bunu 16 yıl besleyebilecek biri varsa Golden besleyerek kendini tecrübeli yapabilir. Ama 3 sene 5 sene besleyip de tamam ben köpek beslemeyi öğrendim, bu Golden'ı alıp sahiplendireyim, Rottweiler ırkı alayım diyecekse hiç böyle bir şeye gerek yok. Direkt Rottweiler alması gerekiyor. Çünkü ben 10 yıl önce köpeğin K'sinden anlamazken Rottweiler ırkı Haydut isimli köpeğimi aldım ve şu an çiftlik sahibiyim. Yani insan kendini geliştirirse her ırkı besleyebilir. Baskın karaktere disiplinli davranmak gerekir. Hatta disiplinli bütün ırklara davranmak gerekir. Çünkü sadece baskın karakterler tehlikeli değildir. Bir Golden'u da psikopatlaştırabilirsin. Bu tamamen sahibinin elindedir. Benim bir sözüm vardır. Köpek her zaman sahibinin aynısıdır. Sorumuza gelirsek, Rottweiler ırkının apartmanda yetiştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Apartmanda beslenir. Rottweiler ırkı da diğer ırklar gibi enerjisi yüksek bir ırktır. Bu nedenden dolayı çalışan kişiler için minimum birer saat sabah ve akşam olarak yürüyüşlere çıkartılması gerekiyor. Ve tuvalet eğitimi olan köpekler tuvaletini yapması için süre içinde kullanılması gerekiyor bu bir saat. Bu köpekler tüy döker, titiz, takıntılı insanlar evde Rottweiler ırkı besleyemez. Örnek veriyorum hani kendi yaşantımdan, çünkü ben de 8 yıl apartman dairesinde köpek besledim. Normalde 1-2 kere evi süpürüyorsan Rottweiler'la 3-4 keze çıkar. Yani bu hayvanlar tüy döküyor. Ve bir süre sonra tüylerle baş edemediğiniz için halıları bile kaldırmanız gerekebilecek. Hani bu nedenden dolayı mecbur kalmadığınız sürece sadece apartman dairesindeyseniz Rottweiler ırkı almasanız da olur. Küçük ırk köpekler ne kadar küçük olursa o kadar az tüy dökümü olur. Bundan dolayı hani çok aşıksınız bu ırka, ben bunlarla baş edebilirim diyorsanız yapacak bir şey yok. Hani beslenebilir çünkü ben. Rottweiler ırkının apartmanda beslenmesi Rottweiler ırkının gelişimini etkiler mi? Tabii ki apartmanda gelişimi etki yapar. Çünkü büyük ırk köpekler toprağa basması gerekiyor. Düzgün sporu, egzersizini, oyununu oynaması gerekiyor. Biz insanoğlu 100 metrekare alana köpeklerimizi alıyoruz. Kendimize hayat arkadaşı adlandırıyoruz ve onların yaşam sürecini kısıtlıyoruz. Hani normalde bizim yaptığımız tamamen yanlış bir şeydir. Çünkü bu köpekler toprak köpeğidir. Yani nedir? Evde apartmanda gelişen köpeklerde pati kaymaları, yani eklemden patiler yamuk basma olayı çok sık oluyor. Merdiven çok çıkan köpekler, çıkıp inen köpeklerde kalça çıkığı dediğimiz problemler çıkabiliyor. Tabii hepsinde çıkacak diye bir kaydı yok. Lakin olabiliyor, görülebiliyor. Evlerin çoğu fayans artık ve bu köpekler yavruluktan evde yetiştirildiğinde kaygan zemin yine bel çıkanı, kalça açılarını oynatabiliyor. Yani diyeceğim o ki evde beslerken birçok şeye dikkat ederek köpek beslemek gerekiyor. Köpeklerimizde neden secereli köpek almalıyız veya köpeklerimiz neden secereli olmalı? Secereli köpek
soyu takip edilen köpektir. Yani nedir? Size verdiğimiz secere belgesinde 3 jenerasyon atasını görebiliyorsunuz. Ve bunun internette web sitesi var. Yani soy ağacına kayıt altında bir web sitemiz var. Yani ulusal, uluslararası bir site. Ve buradan 7 jenerasyonumuzu görebiliyorsunuz. Yani atası belli olan köpek, anne babadan hariç hiçbir sorunu bilmediğiniz bir köpeği bir tutamaz. Çünkü neden? İki tane kırım, yani bir safkan bir kırma, örnek veriyorum ki Alman kurduyla Rottweiler'ı eşlemek değil. Bu 10 tane yavruda örnek veriyorum. Yani bu tamamen şu an hayal ürünü konuşma. Örnek veriyorum 9 taneden bir tanesi Rottweiler ırkını birebir temsil eden köpek çıktı. Ve ırk standartlarına uyan bir yavru çıktı. Bu köpeği alıp besleyebilirsin, safkan diyebilirsin. Ama başka bir Rottweiler'la eşlediğiniz zaman bu köpeğin altından Alman kurdu kırmaları çıkacak. Ve bunu bilemezsiniz. Yani bu seceresiz köpekteki aldığınız Rottweiler'lar tamamen kumardır. Çünkü geçmişini bilmiyorsunuz. Yani kaç kuşak önceden geldiğini, soyunda kırmalık var mı yok mu? İşte bunun altından yavru alırsam kırma mı olacak, safkan mı olacak, kusurlu mu olacak, kusursuz mu olacak? Bu tamamen kumardır. Ama secereli soyu takip altında olan bir köpeğin yavrusu da anne baba gibi ve ataları gibi olacak. Yani bu kumar değildir. Bir diğer hususta ülkemizde köpek kültürü daha yeni bir rayına oturuyor. Ve bundan dolayı bilinçli üretim yapan insanlardan köpek almanız gerekiyor. Federasyona kayıtlı yetiştiriciler, üretim ismi olan kişiler bu işe gönül vermiş insanlardır. Nedir? Köpek doğduğundan teslimat süresi olan 65 gün içinde neler yapacağını bilen kişilerdir. Mesela örnek veriyorum. Köpek doğdu. İç parazit uygulaması yapman gerekiyor. Dış parazit uygulaması yapman gerekiyor. İlk aşısı DB pupi vurdurman gerekiyor. Karma birini yapman gerekiyor. Bu köpeğin annesini güzel beslemen gerekiyor ki kaliteli süt emsin yavrular. Yavruları belirlenen sürede mamayla tanıştırman gerekiyor. Bunların hepsi bir tecrübeye dayalıdır. Çok zorlu da bir süreç. Tabii ki çok zorlu da bir süreçtir. Bunun için yavrular güzel besin almış, yani güzel bakılan yerlerden tercih edilmelidir. Şimdi işini düzgün yapan tabii ki insanlar vardır ama bu işin profesyonelleri, federasyona kayıtlı kişiler, secereli ırkı takip eden kişilerdir. Yola gel buraya. Koş 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 babam. Gel. Peki dayıcım, şu an daha samimi bir kişisel soru soracağım sana. Kişisel olduğu için mi samimisin? Evet. İzleyicilerimiz de bizle beraber bu sorunun cevaplarını alsın. Şimdi evde tek bir köpekle başladın. Rottweiler ırkıyla başladın. Daha sonra çiftlik kurdun kendine. Hayatını değiştirdin köpeklerin için. Bu süreç nasıl geçti? Yani senin için ne zorlukları oldu, ne artıları oldu? Bunu anlatabilir misin? Bunu ben de çok merak ediyorum, Tabii izleyicilerimiz de. Birçok kez videolarımda bunu anlattım. Sana da anlatmaktan ve sizlere de anlatmaktan mutluluk duyarım. İstanbul'da 10 sene önce evde çok yalnızlık hissi hisseden bir insandım. Ve dedim ki bir can dostu alayım ve çocukluğumdan beri hayal ettiğim ırk Rottweiler ırkı olsun. Ve onu beslemek istedim. Ama köpekler hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ben haydutu eve getirdikten sonra şunu öğrendim ki buna mama da almam gerekiyor. Hani o kadar bilgisizdim köpekler konusunda. Sonra tabii köpeği aldık, eve getirdik. Haydut isimli köpeğimi. Çok seviyorum onu. İşte bunun hakkında kendimi geliştirmem, eğitmem gerektiğini düşündüm. Facebook'ta Rottweiler ırkına özel gruplara girmeye başladım.
İşte oradan şu anki konumumda olan insanlardan bilgi almaya başladım. Nasıl besleyeceğim, ne yapacağıma dair. Sağ olsunlar çok güzel yardımcı oldular. Bu gruplar gerçekten faydalı. Köpeğimin gelişimi yani ayları geliştikçe yani 5 aylık, 10 aylık, 15 aylık gibi durumlarında bu aylar içinde devamlı fotoğraflarını takıldığım bir grup Rottweiler Türkiye grubuna fotoğraflarını paylaşıp gelişim hakkında profesyonellerden yorum, fikirlerini almak için paylaşımlarda bulunurken bir tane üretici dostumuz, ismi şu an önemli değil, dedi ki federasyonda yarışmalar düzenleniyor Murat dedi. Köpeğin çok güzel, yarışmaya katılmak ister misin? O gün federasyonla tanıştım. İşte ofisi aradım. Aslında profesyonelliğe de ilk adımın gibi bir şey oldu. Tabii yani ilk adımlarımı o zaman yani temellerini o zaman attım. Federasyonu aradım. Belgin Hanım diye bir ablamız var ofiste. Çok da severim kendilerini. Bana süreci anlattı. Neler yapmam gerektiğini anlattı. Ve ben bu yolları tek tek izledim. Köpeğime B secere çıkarttım. Hayta. İlk yarışmamız Silivri'de oldu. Tarihini şu an tam hatırlayamıyorum ama videonun altına yazarız. Köpeğim birinci oldu. Köpeğim birinci oldu. Çok da mutlu oldum. Derken tabii bizler insanoğlu olarak hırslı insanlarız. Sonra köpeğim yalnız kalmasın diye İzmir'den özel bir dişimi getirdim. Azra isimli dişimi. Apartman dairesinde olduk 2 köpek bir adam. Sonra secerenin önemini anladım, tanıdım. İlk dağ secereli köpeğimi aldım. Fiola isimli köpeğim. Kızımız arkada. İlk secereli, A secereli köpeğimi de aldım. Olduk 3 köpek bir adam. Ve 8 yılımı apartman dairesinde geçirdim. Ve bir süre sonra şehir artık bize dar gelmeye başladı. Çünkü 3 Rottweiler ve endamlı Rottweiler'la insanların içine çıktığında ne kadar köpeğin uysal olursa olsun insanlar korkuyor. İnsanların bir algısı var. Çünkü Tabii korkuyor. karşı, evet. Ve bir süre sonra artık gezdirecek yer bulamadım. Ya köpeklerimden vazgeçmem gerekiyordu ya da hayatımı onlara göre yönlendirmem gerekiyordu. Bu arada arkadaşlar çok sineğimiz var. Çok acıtarak sokuyorlar. Çok zorlu O şartlar yüzden- altında röportaj yapıyoruz şu an. O yüzden bazen böyle ellerimiz, kollarımız, ayaklarımıza gidiyor. Ve bu süre içinde ya köpeklerimden vazgeçmem gerekiyordu ya da hayatımı onlara göre değiştirmem gerekiyordu. Tabii ki ben köpeklerimden vazgeçmek istemedim. Bundan dolayı Edirne'de Uzunköprü Turnacı köyünde bir arazi, yani dedemizden kalma bir araziyi ben kendi hobi bahçem olarak geliştirdim. Şu anda yani emeklerimin sonucu olarak hem vergiye tabiyim hem hobi bahçesi ruhsatı olarak tamamen yasal bir süreçte hem hobimi yapıyorum hem köpeklerimle ilgileniyorum ve hayatımı onlara göre kurdum. Evet. Ve şu anda yurt dışı ayağın da var. Tabii ki, Yani tabii ki Sırbistan'da bazı çiftliklerimiz var. Yani iş yaptığımız çiftliklerimiz var. Bizim zaten Sırbistan'dan getirdiğimiz soylarımız var. Yani Türkiye'de şu anda üst seviye soyları üreten kişilerden bir tanesiyim. Benim damızlıklarımın çoğu dünya şampiyonu torunudur, işte Balkan şampiyonu kızıdır gibi. Yani özel soylar üretiyorum, bu ırka hizmet ediyorum. Aslında bu işin ticaret yönü var, bir de ırka hizmet etme yönü var. Yani bu ikisi çok ince bir çizgidir. Yani Rottweiler ırkına gönül vermiş insanlar, bunu üretmeye çalışan insanlar için bence gayet iyi bir hikayem vardı yani. Yani Çünkü bir yolda hikayeme güveniyorum. Tamamen hayatımı bu ırk için değiştirdim. Evet. Yani bunun en büyük de şahidi benim yani. Gerçekten ve yakın çevremdir. Yani Seni tanıyan insanlar. şöyle söylemek istiyorum. Herkes üretici olabilir. Nasıl ki yani bu komik bir örnek olacak. Bir badanacı düşünün. Bir evi 1000 TL'ye boyayacak badanacı da vardır. 200 TL'ye boyayacak badanacı da vardır.
Yani bu her iş için böyle. Kaliteli soy, ırka hizmet eden eşleşmeler yapan kişiler vardır. Bir de sadece parasını düşünerek eşleştirenler vardır. Yani bunları ayırt etmek gerekiyor.